Bir davul, bir metronom ve elleri kanayana kadar çalan bir çocuk. Whiplash müzik üzerine bir film değil aslında, takıntı üzerine. Karşımızda Whiplash. 2014 yapımı Damien Chazelle'ın yönettiği bir film. Başrolde genç davulcuyu oynayan Miles Teller, karşısında ise unutulmaz bir öğretmen olarak J.K. Simmons var. Tür olarak dram diyorlar ama içinde tam bir gerilim filmi saklı. Süre 107 dakika. IMDb 8.5, Rotten Tomatoes %94. Hikaye şöyle kuruluyor. Andrew, ülkenin en iyi müzik okulunda davul çalan, en iyilerden biri olmaya kafayı takmış bir genç. Karşısına Fletcher çıkıyor. Okulun efsanevi orkestra şefi. Ama Fletcher öğretmekle yetinmiyor. Öğrencisini sınırının ötesine, kırılma noktasına kadar itiyor. Yani film bir caz salonunda geçiyor ama anlattığı şey müzik değil. Bir insan ne pahasına büyük olabilir? Yetenek mi yeter yoksa acı mı şart? İşte Whiplash bütün gerilimini bu tek sorudan çıkarıyor. Şöyle bir şey var. Bu film aslında bir gerilim filmi gibi kurgulanmış. Çoğu müzik filmi sahneyi rahat bırakır, müziğin tadını çıkarmanı ister. Whiplash tam tersini yapıyor. Kamera davula yapışıyor. Terleyen alna, kanayan parmağa. Kurgu ise bizzat bir davul solosu gibi. Sahneler ritimle kesiliyor, nefes alacak boşluk bırakmıyor. Son provada o meşhur tempo kavgası başladığında izleyici de orkestra ile birlikte hızlanıyor. Filmin asıl gerilimi bıçaktan değil, bir metronomun tik-tak sesinden geliyor. Bu yüzden Whiplash kulağında çınlamaya devam ediyor. Az konuşulan bir tarafı da şu. Damien Chazelle bu hikayeyi kendi gençliğinden çıkardı. Kendisi de baskıcı bir orkestrada davul çalmış, o korkuyu yaşamış. Filmi çekecek bütçeyi bulamayınca önce kısa film olarak çekti, sonra uzun metraja dönüştürdü. Yani ekrandaki o ter gerçek. Chazelle bu filmden sonra La La Land ve First Man'i yönetecek. Ama gerilimi en sıkı kurduğu yer burası. J.K. Simmons ise Fletcher rolüyle en iyi yardımcı oyuncu Oscar'ını kazandı. Ve bunu hak ediyor. Bir kez bile bağırmadan bütün salonu dehşete düşürebilen bir otorite yaratıyor. Peki kim sevecek? Karakter gerilimi ve psikolojik baskı seviyorsan tam senlik. Black Swan'daki o mükemmelliyet takıntısı ya da Sound of Metal'ın davulcu dünyası ilgini çekiyorsa Whiplash'i bir solukta izlersin. Yüksek tempolu, sıkı kurgulu filmleri sevenler de burada mutlu olur. Ama rahatlatıcı, sıcak bir müzik filmi arıyorsan bu film seni geriyor, dinlendirmiyor. Net bir kahraman, net bir kötü adam bekliyorsan da kafan karışabilir. Çünkü film kimin haklı olduğunu bilerek söylemiyor. Whiplash göründüğünden çok daha rahatsız edici bir film. Çünkü büyüklüğün bedelini sormaktan korkmuyor. Fletcher bir canavar mı? Yoksa gerçekten dahileri ortaya çıkaran tek yöntem bu mu? Film sana cevabı vermiyor. O son sahnede ikisini de aynı anda hissettiriyor. Bir öğrenciyle öğretmenin sessiz savaşı aslında her tutkulu insanın içindeki o ses. Yeterince iyi misin? Belki de bu yüzden Whiplash bittiğinde rahatlamıyorsun. Tam tersine kalbin hala o son tempoda atıyor. İşte iyi film budur. Peki sence Fletcher haklı mıydı yoksa Andrew'yu mahvetti mi? Yorumlarda tartışalım. Bu tür sıkı gerilimli filmler ilgini çekiyorsa abone ol. Bir sonraki incelemede görüşürüz.